Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, takipçileri. Bir canlı yayınımızda daha sizinle birlikteyiz. Gülşah Parmaksız canlı yayın konumuz olacak. Biraz ikilemiştik, bir 10 dakikalık bir bağlantıyla ilgili sıkıntımız oldu. Onu hallettik. Gülşah Parmaksız'la yaşam koçluğu üzerine konuşacağız. Gerçekten yaşam koçluğu çok tartışılıyor biliyorsunuz. Biz de bol bol yaşam koçları konuk alıyoruz. Kendileri anlatmaları için. Çünkü yaşam koçu gerçekten hem çok önemli hem de çok tartışılan bir konu. Bakın Gülşah Hanım bize yaşam koçluğu ile ilgili neler anlatacak. Yaşam koçlarıyla çalışan inanın çok e, iyi isimler var. Yani gerçekten iyi isimler var ama yaşam koçlarından o isimleri alamıyoruz maalesef. İnsanlar birazcık yaşam koçuyla tanıştıkları zaman kendilerini sanki böyle eksik hissediyormuş gibi bir havaya kapılıyorlar ama aslında hiç alakası yok. Hemen bakalım Gülşah Hanım gelmişse alalım. Ayrıntıları da Gülşah Hanım'dan dinleyelim. Merhabalar. Merhaba, bonjour. Bonjour. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Gülşah Hanım. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Öncelikle selamlar Fransa'dan. Herkese merhaba. Merhaba. Tekrar size bonjour diyelim. Sabah bien de başlasaydık daha iyiydi değil mi? Bilmiyorum Sabah sabah. Evet, çok güzel bir dil. Özellikle erkeklere çok yakıştığını düşünüyorum ben Çok Fransızcanın. beğeniyorum. Fransızca aksanını çok beğeniyorum açıkçası. Çok seviyorum. Evet, evet, gerçekten güzel. Fransa'nın neresinde yaşıyorsunuz? Bir de Montpellier Ee, falan deyin şimdi buradan İstanbul'dan. biz de biz de Şef departmanındayız şu anda. Preferans kısmında. Bir 8 aydır kadar Fransa'dayım ben de. Harika. Şimdi biraz koçlukla ilgili konuşacağız. Ben açtığımda da söyledim yayına. Çok tartışılıyor koçluk ama gerçekten kimlerin koçluk aldıklarını bilseler insanlar hiç öyle konuşmayacaklar. Neyse Evet. detayları konuşacağız. Şimdi birazcık izleyicilere sizi tanıtalım, kariyer maceranızı dinleyelim. Sonra da konularımıza geçelim. Tabii ki. Tekrar merhaba herkese. Gülşah, ben aslen Bursalıyım. Daha önce kurumsal bir firmada finans yöneticisi olarak çalışıyordum ben. Şu anda eşimle beraber Fransa'da ikamet ediyoruz. Eşim, bir köpeğimiz, iki kedimizle beraber. Kariyerimize burada başarılı bir yaşam koçu olarak şu anda devam ediyoruz. Harika. Peki, şimdi finans yöneticiliği geçmişiniz var. Finans yöneticiliğinden yaşam koçluğuna geçtiniz. Şimdi finansı düşününce çok sıkıcı bir departmandır ya finans, rakamlar, paralarla uğraşmak. Şimdi oradan böyle iletişimin yoğun olduğu bir sektöre geçtiniz. Nasıl karar verdiniz? Çok mu sıkıldınız o finansın ağır işlerinden? Finans dediğiniz gibi zor fakat zevkli. Eğer sevemeden yapılamayacak bir meslek. Ben daha önce gerçekten başarılı bir finans yöneticisiydim. Fakat koç olmak, insanların hayatına dokunmak, onlara yardım etmek, onları istedikleri başarıya ulaştırabilmek, benim içimde hep düşündüğüm, gerçekleştirmek istediğim bir şeydi. Bu alanda da ben çok okuyordum açıkçası. Fakat bir türlü bunu hayata taşıma fırsatım olmamıştı. Biz eşimle de Türkiye'de tanıştık. O da kendisi alanında çok başarılı bir iş adamı. Ayrıca kendisinin danışmanlık şirketi vardı yurt dışında. Fakat o da hep bu alanda çalışmak istemiş ve bir türlü bunu hayata geçirememiş. Sonra biz böyle konuşurken bunlardan o arada kendisi de Türkiye'deki işini bıraktı. Fransa'ya yerleşme kararı aldık biz o dönemde. Ve dedik ki şu anda bu bizim için bir doğru zaman. Bu projeyi biz hayata geçirelim. İnsanlara yardım edelim.
Fransa'da şirketimizi açtık Alphacell. Ve bu alanda şu anda bu alanda 6 dilde hizmet veriyoruz biz. Çalışmalarımıza Türkiye'de Müthiş. ve Avrupa'da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Müthiş, müthiş. Peki Türkiye'de sizce hedef kitle olarak koçluğa çok daha ihtiyacı olan bir kitle var mı? Belirlediniz mi? Ben çoğunlukla Türk kadınlarıyla çalışıyorum şu anda. Benim hedef kitlem Türk kadınları çoğunlukla. Neden Türk kadınları desem? Öncelikle günümüz koşullarında hepimiz kendi içimizde, hayatımızda bazen baş edemeyeceğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Bu çok normal. Ve özellikle bazı durumlar için bizim hepimizin yardıma ihtiyacı var. Çünkü elimizde bazen bu durumların üstesinden gelecek araçlarımız yok. Bazen bizim o konuda deneyimimiz yok ve bağımsız bir bakış açısına sahip olamıyoruz. Ve iyi bir antrenör, bir şef gibi nasıl mesela bir şef farklı malzemeleri kullanarak, bir araya getirerek bir yemek yapıyor, yemek pişiriyor. Nasıl mesela bir kek pişiriyoruz. Biz eğer yanlış malzemeler kullanırsak bu kek lezzetli olmuyor. Yani koçluk da böyle bir şey. Sizin bazen içinden çıkamayacağınız durumlarda farklı elementleri, unsurları kullanmanızı sağlayarak sizin doğru sonucu elde etmenize yardımcı olmak ve size yol göstermek. Şimdi bu bakış açısının üstüne biz Türk kadınlarımızı düşünelim. Ben özellikle Türk kadınları ile çalışıyorum. Çünkü toplum tarafından dayatılan bu paradigmaların üstesinden gelmek için ben Türk kadınlarının yardıma ihtiyaçları olduklarını düşünüyorum. Hayat amacını bilmeyen, hayatını değiştirecek cesareti bulmakta zorlanan kadınlarımız. Yani mesela yurt dışına çıkmak istiyor, yerleşmek istiyor fakat buna cesaret edemiyor bizim kadınlarımız. Aileleri tarafından bastırılan kadınlarımız, özgürlüğünden yoksun bırakılan kadınlarımız. Sertan Bey, inanın ben çok yüksek mevkilerde, farklı sektörlerde çalışan kadınlarla tanıştım. Yani şirket sahibi kadınlarla tanıştım ve inanın bazıları, ya mesela eşinden boşanmak istediği halde aile baskısından, toplum geleneklerinden kaynaklı bu kararı vermeye cesaret edemiyorlardı. Ben de bir Türk kadını olarak, ben de bu ülkede yetişmiş biri olarak onların hayatına dokunmak ve yardımcı olmak, onların hayat amacını bulmalarına yardımcı olmak istiyorum. Kadınlardaki gerçekten potansiyelin kendi farkında bir varsalar, ben şuna bile çok kızıyorum ve mesela stüdyoda da programlarda böyle avukatlarla özellikle konuşurken böyle kadının haklarından biraz konu açılıyor. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Ben kadın haklarının konuşulmasının bile kadınları sınıfsal olarak aşağı çektiğini düşünüyorum ve çok yanlış buluyorum. Kadınlara hak verecek bir mertebede birisi yok. Yani ben bir kadına hak veremem. Yani bir erkek olarak. Eşit yaratılmışız. Vatandaşlık Evet. olarak eşit şartlara sahibiz. Ama maalesef böyle bir algı var. Ben çok söylerim, kadınlar bunun suçlusu Türkiye'de çok kocamdır, haklıdır diyen. İşte sizin dediğiniz gibi evet Maalesef. bazı şeyler cesaret istiyor. Cesaretlenmek lazım. Televizyonlarda böyle kadın şiddeti diye bağırıyorlar. Bu sefer o bizim cahil, öngörüsü olmayan, kendini yetiştirememiş, bir kadının yetiştiremediği adamlar da çıkıp ondan sonra o kadının şiddet haberini gördükten sonra bak görüyor musun diye bir psikoloji oluşuyor. Yani çok derin bir konu. Gerçekten ben de çok üzülüyorum. Ama Evet. Türkiye'deki kadınları gerçekten o toplumdaki eşitliğini yakalatabilip onlara toplum olarak hep beraber kadınlarla erkeklerle bütün insanlar yakalatabilirsek ne mutlu, çok ilerleyecek bir ülke, çok refah erecek, çok medeni, ekonomisi çok düzgün bir ülke olacağız. Bugün Çin'de Umarım. kadınlar o kadar çok çalışıyorlar ki, yani otobüs kullanan Evet. kadın var, kasapta çalışan kadın var, işte ne bileyim koli taşıyan kadın var, kargo şirketinde gibi gibi birçok işte kadınlar aktif ve Çin'in ekonomisini görüyoruz işte dünyada. Neredeler? Burada mesela Sertan Bey, burada
ben çok şaşırmıştım ilk geldiğimde. Burada birçok işi kadınlar yapıyor. Mesela evimize elektrikçi geldi bizim, kadın. Bütün postacılar kadın. Servis Ne şoförleri kadar garip kadın. geliyor değil mi? Otobüs şoförleri kadın ve ben mesela çöp yani deriz hani, ya çöpçülük işi yapıyor mesela, ama hani ve burada kimse o işi yaptığı için hani onu yargılamıyor açıkçası. O bakış açısı yok insanlarda. Herkes o kadar düz ki burada. Benim çok ilgimi çekti mesela. Evet, evet, insan işte orada onu ayıramıyoruz maalesef. Yani evet, çöp de Evet, temizlemeli. Şiddetle ilgili bir sıkıntısı varsa, kendini öyle bir zayıf, gidip dövüş sporları, evet, kendini savunmayla ilgili eğitimler alabilir. kesinlikle. Mesela belediyelerin de var böyle birazcık siyasetle ilgili yaptıkları etkinlikler. Gerçi ben çok samimi bulmuyorum onları ama neticesinde bence bireysel olarak her kadının e, kendini çok iyi ifade edebilmesi lazım. Yani o kocamdır falan, artık o devirler geçti. Bu gerçeği kabul edecek Evet, herkes yani. aynen öyle. Evet, Yani benim amacım da burada farklı bir artık bakış açısı ve bilinç kazandırmak açıkçası kadınlarımıza. harika. Vallahi var ya, çok sevindim. Çünkü gerçekten kadınlar çok değerli. Dediğim gibi bugün iyi bir toplum olacaksa kadınların aktif olması çok önemli ki bu ülkeyi kuran büyüklerimiz bunu çok iyi fark etmişler o zaman. Evet, Kesinlikle. peki bu noktada sizi diğer yaşam koçlarından ayıran özelliğin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Benim dönüşüm hikayem, benim başarı hikayem bence. Çünkü biz buraya geldiğimizden beri yaşam tarzımız, hayatımız, biz tamamen bu hayatımızı değiştirdik ve hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Sahip olduğumuz metodoloji ve araç ve gereçlerimizi günden güne güncelleyerek, her geçen gün kendimize bir şey katarak, her geçen gün yeni şeyler öğrenerek ilerlediğimiz yolda devam ediyoruz. Ve eşimle beraber biz bir ekibiz. Farklı uzmanlık alanlarına sahibiz. Ve bu da bizim farklı alanlarda birbirimize danışmamıza ve aramızda sinerji yaratmamıza neden oluyor. Eşim aktif dayanıklılık alanında hizmet veriyor. Yani benim ihtiyacım olduğunda onun uzmanlığı konusunda faydalanıyorum ben de. Harika. Aktif dayanıklılık dediniz değil mi? Evet, Onu açalım mı biraz, aktif dayanıklılığı Gülşah Hanım? tabii dayanıklılık sizin hayatın içindeki her şeye kırılmadan gösterdiğiniz direnme kapasiteniz. Biz de bu noktada eşimle beraber özel bir kavram geliştirdik. Biz aktif dayanıklılık diyoruz buna. Sadece direnmenize değil, proaktif olarak harekete geçmenize izin veriyor bu kavram ve bu durumunuzun üstesinden, içinden çıkamadığınız durumun üstesinden gelmenizi sağlıyor. Yani harekete geçmek, içinden çıkılamayacak durumu kontrol altına almak ve durumu avantajınıza çevirmek diyebiliriz. Yani diyelim ki kadınların üzerinden gidelim gene. Dediğiniz gibi bir durum var. Başında birazcık söylediniz. İşte boşanmak için ailesine gidiyor, maalesef dayanamıyor. Bunun gibi bir durum mudur? Ya evet, yani biz bu noktada bu durumun üstesinden gelmek için gerekli araç ve gereçler, bakış açısı bizim kendi özel yarattığımız metodolojimiz. Ve bu durumu kontrol altına alması kişinin, bu gücü göstermesi, onu sağlaması ve biz bu aktif dayanıklılık çalışmamızla aslında bunu gerçekleştiriyoruz. Evet, gerçekten ben de, biliyor musunuz? Yani öfke kontrolü gibi bir şey mi birazcık? Biraz. Yani öfke kontrolü de diyebiliriz. Yani hayatınızda kontrol altına almak istediğiniz her şey diyebiliriz. Üstesinden gelemediğiniz durumlarda diyebiliriz. Peki. Peki sizi farklı kılan, eklemek istediğiniz başka bir durum var mı? Böyle aktif dayanıklılık gibi özel bir araç, kullandığınız araç var mı? Birincisi Sertan Bey, biz çalıştığımız kişilerin karşılaşmış olduğu engeller karşısında çok benzersiz bir deneyime sahip olmasını sağlıyoruz. Örneğin birlikte çalıştığımız, hedeflerine ulaşmasına izin vermeyen engelleri tespit ettiğimizde bu kişilerin enerjilerini %100 gerçekten önemli olan şeylere verebilmelerini sağlamak için her zaman onlara çözümler buluyoruz.
İkincisi ise bizim çalıştığımız kişiler, yani bizim için onlar bir iş parçası değil. Sonuçta onlar da bir insan. İnsanoğluyuz hepimiz. Dolayısıyla biz gerçekten onları önemsiyoruz. Onlara hizmet etmek için onlarla bütün tecrübelerimizi paylaşmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Harikasınız. Peki hiç böyle hem bize ilham olabilecek, anlatmak istediğiniz, bizimle paylaşmak istediğiniz bir danışanınız var mı? Örnek vermek istediğiniz? Tabii ki uzun bir süredir biz doktorlar, avukatlar, şirket sahipleri gibi birçok farklı sektörlerden kişilere yardımcı olduk. Tabii ki kişisel veri koruma kanunu kapsamında biz bu ayrıntılara giremiyoruz biliyorsunuz ki. Evet. Fakat size bir hikayeden bahsetmek isterim. Bize yaz ayında bir görüşme talebi geldi. Kendisi bir şirket sahibi, çok başarılı bir iş kadını. Hayatta her şeye sahip olmuş. Yani şöyle bir hayal edin, şöyle bir hayat hayal edin lütfen. İstediği semtte rezidans sahibi, istediği marka arabanın sahibi, banka hesabında kendisini yıllarca geçindirecek yeteri kadar birikimi var. 29 yıllık evli, 2 çocuk sahibi, ya 5 yıldızlı otellerde tatiller, yurt dışı gezileri, aklınıza gelebilecek her şey. Yani hayat, herkesin sahip olmak isteyebileceği bir hayat. Fakat bize şey dedi kendisi, ya sanki içinde bir ses onunla sürekli konuşuyor ve onun hayatında bir şeyin eksik olduğunu söylüyor. Sanki içinde, kalbinde bir şey hissediyor ve hayatında bir eksiklik olduğunu düşünüyor. Sanki gözünün önünde hayatıyla ilgili bir resim geliyor gözünün önüne ve o resimde hep bir şey eksik ve hep şey diyordu ya sanki aklımla kalbim hep ikilemde kalıyor benim. Yani hayatımda bir şey eksik. Hep bu ikilemi yaşıyorum. Ve bize dedik ya benim hayatımda bir şey eksik ve ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bir türlü bulamıyorum. Yani hayatta her şeyi elde ettim fakat bir yanım benim hala mutlu değil. Ben bunu nasıl bulacağım? Yaklaşık 2 ay kadar bir çalışma sonucunda biz aslında fark ettik ki kendisi yaşamak istemediği bir hayatı yaşıyor. Yani kendisi başkasının hayatını yaşamış bugüne kadar. Çünkü yaptığı iş aile geleneği bir iş. Dededen babaya, babadan çocuklara süregelmiş bir iş. Ve devam ettirilmesi gereken bir iş gibi ona çocukluğundan beri bu şekilde empoze edilmiş bu durum. Hayatta başka bir şey seçme hakkı ona tanınmamış, kendisine tanınmamış. Yani 55 yaşında fakat ailesine karşı isteklerini savunabilecek, hayır diyebilecek onlara bu özgüvene sahip değil. Ya biz tabii bu alanda hipnotik çalışmalar vesaire de yaptık. O da çok yardımcı oldu bize. Ve sonra bana dedi ki bir gün ya Gülşah ben 55 yaşındayım ve bugüne kadar isteklerim için ben savaşmamışım aslında. Ve aileme bir kere bile hayır diyememişim. Onların istedikleri üniversitede, istedikleri bölümü okudum. Ben işte onların öğrenmemi istediği yabancı dilleri öğrendim. Yani şu anda 3 dil konuşuyorum. Ya aslında ben kendimin değil, aslında ben ailemin istediği hayatı yaşamışım. Ya bana bir kere de onlar da hani kalkıp ya gel kızım bakayım sen ne istiyorsun bu hayattan? İşte oturalım iki karşılıklı konuşalım. Ya bana bir kere bunu sormadılar biliyor musun dedi. Ya çünkü onlar için bu sundukları hayat kimsenin hayır diyemeyeceği bir hayat. Ya ben de bir gün kalkıp babama ya işte baba ben aslında bu şirketin başında olmak değil de ya ben ressam olmak istiyorum. Ona bunu bir türlü söyleyemedim dedi. Ve yıllardır bu içimde hep ukde kaldı. Ve aslında bunun içimde ukde kaldığını bile dedi. Yani daha şu anda fark ediyorum. O kadar içinde duygularını bastırmış ki. Ve biz bu süre içerisinde, 2 aylık kadar süre içerisinde bu çalışmalarımızdan fayda sağladık ve şu anda kendisi eşiyle birlikte Balkanlara yerleşme kararı aldı. İşte ben artık dedi bu saatten sonra sade bir hayat istiyorum. Orada ben resimlerimi çizeceğim. İşte eşim de artık işlerini uzaktan takip etsin. Bana ne canım falan.
Ya çocuklar da artık büyüdü zaten, kendi başının çaresine bakıyorlar dedi. Yeter artık dedi. Şu anda hayatı için doğru karar verdiğini ve bundan sonra da artık kendi istediği hayatı yaşayacağını söyledi bize. Tabii ki bu bizim için çok gurur verici bir durum. Yani onun isteklerinin peşinden gitmesi. Ya ben şunu soracağım size burada. Hayatı Matrix filmi gibi düşünün. Siz hikayenizin başrol oyuncususunuz. Siz kırmızı hapı mı seçeceksiniz, mavi hapı mı seçeceksiniz? İkisini birden. Artık bu size Evet. kalmış. Öyle bir dünya maalesef yok. İkisini birden değil mi? Seçebilsek. Maalesef. Ya işte maalesef hiçbirimiz kendi hayatımızı sözün meclisten dışarı siz seçimlerinizi yapmışsınız ama mesela ben kendi adıma henüz istediğim o hayatı yaşamıyorum. Siz hangi hapı seçeceksiniz? Ben kırmızıyı sanırım. Çok değerli bir yayınımız daha olmuştu. Yaklaşık 2-3 hafta kadar. O da Avustralya'nın, kendisi bilmiyorum izliyor mudur şu an. Avustralya'nın böyle diğer ucunda, yani Sydney değil de diğer ucunda yaşıyor. Türk, Kanada'dan oraya gitmiş. Onunla da böyle konuştuğumuzda sonradan zaten böyle sohbet de ettik birazcık. Nasıl yapabildin diye. Yani çıkıp karar verdim. Bu benim hayatım. Ben kendim seçtim falan. Hatta ona çok güzel bir fikir vermiştim. İşte böyle ülkeyi terk edip de gitmek isteyen, cesaret olamayan kişilere neden böyle bir koçluk yapmıyorsun diye bu tarz. Aa, çok iyi fikir dedi. Yapmam lazım benim de. Değil mi? Birçok insan aslında çevresinden, o küçüklüğünden beri onay almakla birlikte yaşadığı için buna ihtiyaç duyuyor değil mi hayatı boyunca? Kesinlikle. Ve aslında mesela bu benim için çok normal bir şey geliyor ama insanların gözünde sen işte ülkeni bıraktın gittin. Yani bu inanılmaz büyük bir şey. Aslında değil. Ama şöyle de var, mesela etrafımda bir örnek de var. Mısırlı bir arkadaşım vardı burada. Mesela kendisi yapamadı burada ve ağlaya ağlaya ülkesine döndü. Yani, Ya yani oraya herkesin gittiğimiz zaman da farklı. her şey güllük gülistanlık değil demek istiyorsunuz yani aslında. Yani şöyle, ya burada artık sizin beklentinize kalmış. Hiçbir yerde hiçbir şey dört dörtlük değil. Ama mesela o burada yapamadı. Yani onun kendi yapısı, karakteri yapamayacağına karar verdi. Ailesinin yanında olmak istedi. Kendisi geri döndü mesela. Şimdi mutlu mu? Görüşüyor musunuz? Mutlu. Mutlu. Yani bana Mutlu. göre hani orada ne kadar mutlu olabilir bilmiyorum. Yani ben farklı bakıyorum olaya ama o mutlu. Saygı duyuyorum kendisine. Peki. Şimdi Gülşen Hanım siz böyle anlatırken tabii bunlar çok güzel geliyor. Bir de dile kolay geliyor. Yani böyle çıkıp hayatı değiştirebilmek falan. Evet. Ee, tabii buna insanın kendi kendini biraz ikna etmesi gerekiyor. Evet. İşte böyle çalışmalarla belki hiç haberi olmadığı bir potansiyel ama şimdi mesela sizinle çalışmak istersem ben nasıl başlayacak süreç? Yani aslında size bir adım atmak bile bence çok büyük bir başlangıç olur insanın kendisi için değil mi? Tabii ki. Ya biz şöyle Sertan Bey, öncelikle sosyal medya hesaplarımız var bizim. Facebook, Instagram, Messenger, e-mail üzerinden. Bizimle çalışmak isteyen herkes iletişime geçebilir. Ve biz ardından iletişime geçen kişilerle belirli gün ve saat belirliyoruz ve işte ilk seansımızı ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Bu seanstan sonra da beraber çalışabilir miyiz? Yani frekanslarımız uyuyor mu karşılıklı? Sonuçta hani bu tek taraflı olan bir şey değil. Birbirimize katkı sağlayabilir miyiz? Bunun kararını veriyoruz. Ona göre rotamızı çiziyoruz. Yani önce bizim bu kişinin dünyasını anlamamız gerekiyor. Olaylara tepkisi, hisleri, duyguları, hayata bakış açısı, her şey. Sonrasında gerçekten bu kişiye yardımcı olabilir miyiz? Beraber bu kişiyle bir plan yapıp bu plana eğer o sadık kalırsa biz ona sunacağımız bu yolda çalışmalarımızla yani onu kesinlikle başarılı bir sonuca ulaştırıyoruz. Başarı garantisi veriyoruz biz kesinlikle. Değil mi? Yeter ki o frekans tutup o kararlılık danışanda da olsun. Evet. Peki ilk adım ne olmalı? Kişi kendi kendine ne söylemeli? İlk adım değişime karar vermek bence. İlk adım değişime karar vermek, bu adımı atabilmek, değişmeyi istemek.
Çünkü değiştirmeyi istediğimiz şeyler kendi kendine değişmeyecek maalesef ki. E, Ya ben burada Göte, ünlü yazar Göte'nin söylediği sözü çok seviyorum. E, Her ne yapabiliyorsanız ya da yapabileceğinizi hayal edebiliyorsanız lütfen bugün başlayın. Cesaretin içinde deha, güç ve sihir var. Dehanın içinde güç ve sihir var. Cesaretin içinde deha, güç ve sihir vardır. Evet. Yeter ki ama o şuradan şöyle gelmesi lazım. O Evet. zaman hiçbir şey önüne geçemiyor. Peki Hı hı. şimdi 2022 yılı ve Ocak ayı hep de böyle postlar gördüm ben de. İşte hemen yarın bunları not almaya başla bu sene için diye. Hedef belirlerken nelere dikkat etmek lazım? Nasıl belirlemek lazım sizce? Ben bununla alakalı geçen hafta bir master class yaptım. Bir yarım saat kadarlık bir sunum yaptım. Facebook'ta yayında bu şu anda. Oradan izleyebilirsiniz aslında. Güzel bir egzersiz yaptık orada. Ve bu egzersiz gerçekten çok işe yarayan bir egzersiz. Ve diyorum, eğer bu egzersizi yaptıktan sonra insanların kafasına bir şey takılırsa benimle mutlaka iletişime geçebilirler. Yani sormak istedikleri bir şey olursa o yayınla ilgili. Evet, evet. Evet, gerçekten hedef belirlemek ve o hedefi gerçekleştirebilmek çok önemli ama genelde hedefler hep büyük geliyor insanların gözüne. Yani mesela örnek veriyorum, benim böyle böyle bir evim olsun, böyle böyle bir işim olsun, böyle bir arabam olsun diyor ama içinden inanmıyor sanırım. Değil mi? O yüzden hedefler tutmuyor sonra. İnanmak lazım. Yani bu sonuçta bunlar çok büyük, aslında büyük bir şeyler değil bunlar. Sonuçta dünyanın hemen hemen her yerinde insanlar bunlara ulaşmışlar bu zamana kadar. Neden siz de yapamayasınız ki? Neden siz de ulaşamayasınız ki? Evet. Peki şunu da ben sormak isterim. Kendimden şöyle şimdi sizinle konuşurken karar verdiğim, ilk başına da istinaden söylemek istediğim bir soru. E, Yaşam koçuyla çalıştığını söylemekten niye çekinir insanlar? Kendilerini eksiklik mi görüyorlar, bir özgüvensizlik mi görüyorlar? Hiç böyle bir analiz Ben ettiniz hiç mi? böyle bir şeyle karşılaşmadım aslında. İlk Hı hı. defa böyle bir şey duyuyorum. Yani bilmiyorum neden çekinirler. Neden çekinebilirler? Çünkü belki insanlar yardım alıyorum demekten biraz çekinebilirler. O yüzden. Aslında bu yardım şöyle bir şey. Yani işin içinden çıkamadığınız bir olayda sadece yol göstermek. Zaten o yolu kendiniz aslında yol alıyorsunuz. Yani biz sadece size gerekli metotları veriyoruz. Bunu yaparsan başarılı olabilirsin diye. Kişinin karakterine göre, yapısına göre. Bu aslında çok güzel bir şey. Çünkü her insanın bir arzusu bu hayatta olabileceği her şeyi olabilmek. Ve bu insanın doğuştan gelen bir arzu. Bu çok normal. Hayat bizi bazen tuzağa düşürüyor. Ya da biz bazen kendimizi tuzağa düşürüyoruz bu hayatta. Kendimize dayatılan sınırlamalardan kendimize, etrafımıza duvarlar çiziyoruz. Ve aslında bu döngüye, bu duvarların arasında kaldığımız anda hayat bize diyor ki senin bu durumda seviye atlaman gerekiyor. Bir sonraki seviyeye geçmen gerekiyor. Senin hayat amacını bulman gerekiyor. Ve senin bu durumda yardıma ihtiyacın var. Ve bu durumdaki insanlar bize geliyorlar açıkçası. Ve bizim bakış açımız burada Viktor Frankl'ın anlam arayışından ve filozof Alasdair MacIntyre'ın iyi bir yaşam sürmek için neyin gerekli olduğu konusundaki çalışmalarından, Milton Erickson tarafından kurulan dil kalıplarından, dirençlilik, kişinin korkunç sorunlar karşısındaki büyüme kabiliyetidir diyen, psikolojik dayanıklılık üzerine çalışmalar sağlayan Boris Cyrulnik'ten güçlü bir şekilde ilham aldık biz. Ya o Ve sonuncusu çok güzeldi Gülşah Hanım. Bu çok Boris önemli biliyor Cyrulnik, musunuz? Fransız. Ee, Ve bizim bu Yani bakış açımız... Buyurun.
o hemen parantezi açayım o bakış açınıza geçmeden önce. İnsanın gerçekten yani şu doğanın bir gerçeği bu. Yani gördüğümüz her şey, gözümüzde gördüğümüz her şey mutlaka bir baskı görmeden, bir şiddet demeyeyim de mesela ne bileyim işte şunu yaparken işte bir madde bu işte ne bileyim ya da bir kağıdı yaparken o kadar çok işlemden geçiyor ki o kadar çok kireçleniyor, eziliyor, Evet, yıkanıyor, kaynar sularda kalıyor. Doğada hiçbir şey gerçekten kendinden ödün vermeden bir şekilde kavuşamıyor ya. Yani bunu bir bıçak ne kadar keskin olduğunu, ne kadar darbe yediğiyle ilgili bir şeydir yani. evet, Aslında evet. gerçekten bu çok önemli. İşte bu böyle bakarsak aslında o acılarımızı da içselleştirebileceğiz birazcık, değil mi? Buyurun, siz sizin Kesinlikle. tarzınıza devam edin. Ya dediğiniz gibi farklı bakış açısı burada çok önemli. Ee, Ve bu durumda bazen insanlar kendisinde mücadele edecek gücü bulamıyorlar. Ve biz bu bakış açısını bu dediğim insanlardan daha adını sayamadığım birçok filozof, psikolog, psikiyatrist bu insanların, bu devlerin omuzunda dayanan biz senkrotik bir özet yarattık kendimize. Biz mücadele edecek gücü kendimizde bazen bulamıyoruz ve aslında bazen bizim bu kriz anlarını sizin dediğiniz gibi fırsata çevirebilmemiz lazım. Onlara farklı bakış açısıyla bakmamız lazım. Bizim amacımız Sevmeniz burada, lazım. evet, bizim amacımız burada kriz anlarına bu fırsat bakış açısıyla yaklaşabilmeyi sağlayabilmek ve kendinizi keşfetmenizi sağlamak. Biz diyoruz ki krizi fırsata dönüştür ve daha başarılı ve mutlu bir hayatın sahibi ol. Peki biz bu şekilde doğru yolda olduğumuzu nasıl anlıyoruz? Biz çalışmalarımızdan olumlu sonuç alıyoruz. Düzinelerce farklı alanı, dalıştan yoga gibi tekniklere kadar, biz eşimle beraber dalışçıyız aynı zamanda. Eşim dalış eğitmeni. Biz bu farklı alanları analiz ettik ve insanların karşılaştığı sorunları ele alan bu pragmatik araçları belirledik ve bunları çalışmalarımıza uyarladık. Ve ne zaman biz bu ezici durumlarla karşı karşıya kalsak doğal eğilimimiz bizi yapı gereği eylemsizliğe götürüyor aslında. Fakat mücadele etmemiz gerekiyor. Bu anları fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ve ancak bu şekilde bu durumların üstesinden gelebiliyoruz. Ve bu deneyimle, bu öğrenme deneyimini eğer kullanırsak biz eskisinden daha güçlü hissediyoruz. Eskisinden daha bambaşka bir insan olur, o haline geliyoruz. Ve biz şunu eklemek istiyorum Sertan Bey. Biz bu bakış açısını olabildiğince kişiye hızlı kazandırmak istiyoruz ki bir an önce bu eylemini hayata geçirsin. Sonsuza kadar aynı kişiyle de çalışmak istemiyoruz. Bir an önce yeni kazanımlarını hayata geçirsin ve bir an önce hayatına adapte olsun. Ve bu çerçeve içerisinde biz Level Up adında da bir metodoloji oluşturduk kendimize ve biz bu şekilde çalıştığımız kişileri, müşterilerimizi başarıya ulaştırıyoruz. Harikasınız. İnşallah başarılarınızın devamı artarak gelir. Peki Gülşah İnşallah. Hanım, valla çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Benim Son için de olarak öyle. ne söylemek istersiniz? Sizi izleyenlere, buradan dinleyen danışanlarınız varsa onlara. Ben bana ayırdığınız vakit için çok teşekkür ediyorum size. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Umarım yeni yıl size istediklerinizi getirsin. Ve umarım bu yeni yılda kendinize harekete geçme cesaretini bulursunuz ve hayatınız için, hayalleriniz, hedefleriniz için harekete geçersiniz. Ve şunu diyeceğim son olarak, lütfen bugün hayatınızın kontrolünü elinize alın. Harikasınız. Umarız istediğimiz gibi, istediğimiz hayatı bize yaşamaya hayat izin verir, kendimiz izin veririz diye kapatalım. Çok teşekkür ediyorum bana ayırdığınız vakit Ben için. Ben çok de teşekkür teşekkür ederim. ederim. Hepinize sevgiler, selamlar. Hoşça kalın. A Size biento. de, eşinize de çok selamlar. Fabian da görüşmek Teşekkürler. üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.